Herkese merhaba. Şu an ben NFT Horizon'ın düzenlemiş olduğu ilk fiziksel etkinlik Blockchain Future Zone'dan sizlere sesleniyorum. Yanımda Crypto Female'in kurucu ortaklarından Hilal Baktaş var. Onunla kısa bir röportaj gerçekleştireceğiz. Şimdi ilk sorumla başlayayım. Birazcık kendinizi tanıtabilirsiniz. Bir de Crypto Female'den biraz bahsedebilirsiniz. O şekilde devam edelim. Hay hay. Öncelikle merhaba. Bu güzel etkinlik için çok teşekkür ediyorum size. İsmim Hilal Baktaş. Ben Avrupa Birliği proje uzmanıyım. Aslında 12 yıldır bir fiil eğitim veriyorum, danışmanlık yapıyorum ve proje yazıyorum. Global Bee diye bir şirketimiz var ve 2017 yılından beridir de blockchain sektöründe yer alıyorum ve aslında projecilik geçmişimi blockchain projelerine aktardım ve white paper yazıyorum. Aynı zamanda projelere danışmanlık yapıyorum. Bunun yanı sıra Crypto Female topluluğunun kurucu üyelerinden biriyim. Ve Crypto Female olarak da kadınların blockchain sektörüne kripto varlıklara ilişkin farkındalıklarını geliştirmek adına birçok çalışma yapıyoruz. Ücretsiz eğitimler düzenliyoruz. Hatta İstanbul'da bir kripto kafemiz bile var. Uplace adı altında. Orada da yine kadınlar, sadece kadınlar değil yani her grup gelebiliyor. Orada da projelerin tanıtımlarını ve söyleşiler gerçekleştiriyoruz. Ya, bu sektöre ne kadar çok fazla kadın katılırsa bizim için, hepimiz için ve geleceğimiz için çok önemli olduğunu bildiğimiz için de çalışmalarımıza devam ediyoruz özetle. Evet, kısa açıklamanız için çok teşekkür ederim. Peki söyleşilerden bahsettiniz, kafenizdeki etkinliklerden bahsettiniz. Bunların yanında başka böyle büyük diyebileceğimiz projeler var mı? Mesela yani işte NFT çıkartmaktır başka bir şekilde. Varsa onları bir dinleyelim. Şöyle biz NFT çıkartanlara destek oluyoruz aslında. Yani mesela bize günde bazen 10-15 tane proje geliyor. İşte ne yapabiliriz? İşte developer desteği isteyebiliyorlar ya da işte white paper'larını düzenlemek isteyebiliyorlar ya da community'lerini genişletmek adına bizden destek isteyebiliyorlar. Biz aslında topluluk olarak zaten manifestomuzda bu sektörü daha fazla kadını entegre etmek olduğu için özellikle kadınlar öncelik olmak üzere o projelerin NFT'lerin çıkartılması adına yardımcı oluyoruz. Ama bunun dışında biz Crypto Female olarak aynı zamanda da Social Fi projesi ve Metaverse projelerinde de yer alıyoruz. Ekip olarak işte her birimiz dağıldık aslında öyle söyleyeyim. Kimisi işte GameFi projesinde yer alıyor, kimisi Metaverse projesinde yer alıyor, kimisi Social Fi projesinde yer alıyor. Ve o projelerin başından sonuna kadar tüm süreçleri işte VC turlarından tutun da işte marketing stratejilerine kadar her şeyleriyle ilgilenmeye çalışıyoruz. Onları yakında duyacaksınız zaten. Şimdi isimleri veremeyeceğim. Ama onun dışında bizim yapmış olduğumuz Global Bee çatısı altında profesyonel danışmanlıklarımız da oluyor. En önemli hizmetlerimizden bir tanesi de aslında hukuki danışmanlık biliyorsunuz ki çok önemli. İşte hukuki, marketing ve diğer topluluk derken aslında yok diyebilirim. Sadece bizim ekibimiz içerisinde yani ana kadromuz içerisinde developer'ımız yok. Yani hepimiz sosyal bilimciyiz. Ama onun dışındaki onu da dediğim gibi bizim üyelerimizden olan kişilerle bağlantılarını sağlayıp onu da toparlıyoruz. Tamamdır. Peki şeyden bahsedelim birazcık. Crypto Female gerçekten kadınları bu sektöre entegre etmeye çalışıyor. Çünkü farkındayız ki diğer sektörler gibi kadının çok yerine göremiyoruz. Ne yazık ki bu durum varken tüm üyeleriniz kadın mı acaba? Yani erkek üyeleri de kabul ediyor musunuz? Çok güzel bir soru. Bunu hep bize soruyorlar. Tüm üyelerimiz kadın, evet. Çünkü WhatsApp grubumuz, Telegram grubumuz, işte Discord kanallarımız vesaire hepsinde kadınlar var. Biz kendi aramızda yaptığımız çalışmaları paylaşıyoruz, birbirimizi bilgilendiriyoruz vesaire, eğitimler gerçekleştiriyoruz. Erkekçiler de destekçimiz. Yani biz zaten internet sitemizde de bunu yazdık yani. We are the future, we are the Web3 dedik ve biz buradayız ve burada olacağız. Artık sanayi devrimi değil, makineler çağı bir nebze arkaya itildi. Şu anda yapay zeka var, teknoloji var ve bunun için fiziksel bir beceriye ihtiyaç yok ve dolayısıyla da biz kadınlar burada çok rahat bir şekilde eğer önümüz açılırsa tabii yer alabiliriz ve dolayısıyla da kadınlar üyemiz, erkekler de destekçimiz diyebiliriz. Evet, tamamdır. Çok teşekkür ederim cevabınız için. Son olarak sormak istiyorum. Bu kadınları bu sektöre entegre etme fikri nasıl aklınıza geldi? Çünkü gördüğünüz üzere Türkiye'de çok az kadın destekçisi topluluk var. En azından bu alanda yani. Nasıl bu fikir sizin aklınıza geldi? Aslında şöyle oldu. Biz 2017 yılında normal hayatımızı sürdürürken blockchain'le
anımız çok ilginçtir. İşte kurucularımızdan Sima Hanım New York'ta o zaman bir eğitim için gitmişti, bir 6-7 aylık. Orada bir gün beni aradı. Hilal dedi, Bitcoin, blockchain diye bir şey var. Gir internete araştır, döndüğümüzde bütün hayatımız değişecek dedi. İnanın hikaye böyle başladı. Blockchain, Bitcoin nedir ya falan, girdim ettim falan filan. Sonra hakikaten geldi. Biz bir ay içerisinde bütün ekip Türkiye'de ilk defa sanal para hukuku zirvesi diye bir zirve gerçekleştirdik İstanbul'da. Böyle yoğun bir katılım oldu. Hatta şu an 2017 yılındaki ilklerin hepsinin neredeyse katıldığı bir etkinlikti bu. Sonra Şubat ayında da bir tane yaptık 2018'de. Ardından bizi New York'ta bir Women on Block diye bir event'e davet ettiler. Bu yaptığımız çalışmaları gören oradaki kişiler. Oraya gittik ve daha sonra bize Türkiye'de kadın çalışmaları nasıl gidiyor diye soru sorduklarında biz Türkiye'de kadın çalışması yok dedik ve ardından Türkiye'ye döndüğümüzde dedik ki o zaman ne yapalım? Biz zaten global bir şirketi olarak hepimiz kadın çalışanların ağırlıklı olduğu ve kurucuları da kadın. O zaman buraya da bir başlangıç yapalım ve blockchain'i ve kriptoyu kadınlara tanıtalım dedik. Aslında buradaki asıl amacımız şuydu bizim. Ben projeciyim. Bir ekibimizin arkadaşlarımızdan bir tanesi hukukçu, biri marketingçi, birisi gazeteci, birisi sanat tarihçi. Farklı farklı kişiler vardı. Ve biz bunu çok hızlı bir şekilde blockchain ekosistemine entegre ettiğimizi gördük. İş hayatındaki tecrübelerimizden kaynaklı. Biz bunu yapabiliyoruz, o zaman bunu her kadın yapabilir dedik. Ve bu topluluğu kurduk ve sadece kafalarındaki ön yargıların giderilmesi adına artık Kripto 101 eğitimleri vermeye başladık. Ondan sonra işte çeşitli eventler gerçekleştirdik. Sonra hızımızı alamadık. Hadi bir de kafe açalım dedik. Beşiktaş'ın göbeğinde. Ondan sonra kafemizde de işte söyleşiler yapıyoruz, etkinlikler gerçekleştiriyoruz. Bir de şöyle bir şey var. Bizim aslında mottomuz şu. Biz topluluk olarak kadınlardan hiçbir zaman ücret almayacağız dedik bu eğitimleri verirken. Bunu özellikle dikkat ediyoruz. Çünkü bizim işte kripto female dışındaki diğer organlarımızdan işte hani profesyonel hayatımız devam ettiği için burasını daha çok kadınların hakikaten sadece gelip öğrenebilecekleri bir yer haline, bir sosyal sorumluluk ağı olarak düşünebilirsiniz bunu. Belki de bu kadar hızlı büyümesinin nedeni de bu oldu. Tabii orada destekçilerimiz oluyor. Bize bu anlamda masrafları karşılayan sponsorlarımız olabiliyor. Ama kadınlara bu ücret hiçbir zaman yansımıyor. Evet. Aslında son soru demiştim ama sırf Öyle mi? takipçilerimiz merak ettiği için son soru bu olsun. Tamam. Şey sormak istiyordum. Bu Crypto Female'de üye olmak isteyen insanlar nasıl gerçekleştirecekler bunu? Yani şartları nedir? Nasıl oluyor? Tek şart bu şu aslında, internet sitemize giriş yapıyorsunuz cryptofemale.org sitesinden. Orada zaten üye ol diye bir bölümümüz var. Oraya tıklayarak üyelik formunu dolduruyor, bize gönderiyor. Biz onay veriyoruz. Daha sonra da onları kendi kanallarımıza, topluluklarımıza ekliyoruz ve daha sonra bizim üyemiz oluyor ve bizim bütün haberlerimizden vesaire yaptığımız çalışmalardan faydalanıyorlar. Sorunuzu cevapladım. En son bir şey de söylemek istiyorum. Biz Bin Crypto'yla beraber şu anda çok geniş çaplı bir Türkiye'deki bu sektörde çalışan kadınların memnuniyet anketi yapıyoruz. Bu rapor bizim için çok önemli. Olabildiğince bu sektörde çalışmalar yapan kadınlara ulaşmasını hedefliyoruz. Ve globalde yayınlanacak bir rapor bu. Bunun da çalışmaları şu an sürdüğü için buradan da bu aracılıkla belki diğer kadınlara da ulaşmış olur. Tamamdır. Çok teşekkür ederim. Ben çok teşekkür ediyorum. Çok sağ olun. Çok memnun oldum. Ben çok memnun Görüşmek oldum. üzere. Görüşürüz.